Yeni bölümde Nisan artık tüm geçmişini ve her şeyi hatırlıyor. Üstelik hatırlayacaklarından biri de Eşref. Önümüzdeki bölümden itibaren Eşref ve Nisan için artık rüya kavuşması başlıyor. Her şeyi bir kenara koyup canı pahasına Nisan'a kurulan ince tuzağı son anda çözen Eşref, aşkını bir kez daha kanıtladı. Üstelik ilk defa Nisan'ı rüyadan bile daha çok sevdiğini anladı. Aşkı bu kadar büyükken bir de Nisan'ın rüya olduğunu öğrendiğinde sevgisi katlanmış olacak. Dev yüzleşmeye sayılı zaman kaldı. Çünkü Nisan artık tüm geçmişini, Dinçer'in babasını, Dinçer'in küçüklüğünü, kendi küçüklüğünü ve Eşref'in geçmişi onu kurtardığını hatırlayacak. Büyük bir travma yaşadığı için duygularını ve geçmişini bastıran Nisan bu defa acı travmayla bir kez daha yüzleşmek zorunda kalacak. İşte bu durum geçmişteki olay aracılığıyla hem Eşref ve Nisan arasında rüya sırrının ortaya çıkmasına hem de Dinçer'le Eşref arasında dev yüzleşmenin yaşanmasına neden olacak. Hatta Eşref, geçmişteki kan düşmanının Dinçer olduğunu öğrendikten sonra Nisan'la ilgili tüm parçaları birleştirerek büyük sırrı çözmüş olacak. Tüm bunların yanı sıra Eşref, bir yandan Nisan'a zarar verenlerden intikam almaya çalışırken Kenan'ı da yakmak isteyecek. Bir yandan da yetimlerin başına artık tamamen geçmiş olacak ve herkes artık Eşref'e biat edecek. Elbette Kadir bu durumu kabullenmeyecek. Her ne kadar masadaki adamları birer birer eksilse de Kadir hiçbir şekilde yetimleri bırakmayacak. Yetimlerin babası olmayı o kadar çok istiyor ki kendi öz babasını bile reddediyor. Evet, beklenen yüzleşme yaşandı ve Kadir babasının Hıdır olduğunu öğrendi. Ancak bu zamana kadar ortalıkta olmadığı için, yetimlerde büyüdüğü için Hıdır'a karşı öfke dolu ve bu nedenle çok sert tepki verdi. Kadir'in asıl amacı yeniden eski gücüne kavuşmak. Bu yolda ne Hıdır'ı ne de bir başkasını düşünmeden yeni planlarıyla Eşref ve ekibini kapana sıkıştıracak. İşte tam bu noktada kilit isim Hıdır olacak. Çünkü Hıdır bir yandan Eşref'i çok seviyor ve ona ihanet etmek istemiyor, bir yandan da Kadir oğlu olduğu için ona zarar gelmesini ve ölmesini istemiyor. Bu konuda dengeyi sağlamaya çalışacak fakat bu durum Hıdır'ın sonunu getirecektir. Belki de ihtiyar geçmişte düşman olduğu Hıdır'ı öldürerek Kadir'in içindeki iyi tarafın ortaya çıkmasını sağlar. Çünkü Kadir her ne kadar Hıdır'a çok sert tepki gösterip babalığını kabul etmese bile eğer Hıdır'a bir şey olursa üzülür ve bu durumda ihtiyardan babasının intikamını almak isteyebilir. Hatta bu yolda ihtiyara karşı Eşref'le birlikte bile olabilir. Ancak Hıdır, Eşref ile Kadir'in arasını düzeltmek istese de acı bir gerçek var. Kadir, Yakup babayı öldürdü ve bu durum Eşref için affedilemez bir şey. Bunu şimdilik sadece Çiğdem ve Kenan biliyor. Kısacası Hıdır, Kadir ve Eşref üçgeninde işler bir hayli karışacak. Diğer yandan Çiğdem, Dinçer'den şantaj dosyalarını alarak hem kendini kurtardı hem de Kadir Dinçer'in ortağı olduğu için onlarla işbirliği yaparak yine yapacağını yaptı. Ancak Kadir'le Dinçer'in arası tamamen bozulacak ve ipler kopacak. Böylece Çiğdem de Dinçer'i satacak ve Dinçer artık tamamen yalnız kalacak. Çiğdem ise bu süreçte zorlu zamanlar geçiren Kadir'in yanında en büyük destekçisi olacak. Çiğdem bir yandan da savcı annesinin çevirdiği işlerin peşine düşecek. Savcının muhbirliğini yapan Saliha ise Irmak'a yakalanacak ve böylece muhbirin Saliha olduğu ortaya çıkınca Nisan muhbirlik meselesinden yırtmış olacak. Bunların yanı sıra dizideki senaryosu devam eden Ayten, sürprizlerle dolu yeni senaryosuyla karşımızda. Harun'dan kaçan ve yeni bir başlangıç yapan Ayten, kritik işlere bulaşarak profesörü de yanına çekiyor. Hatta ondan para koparmaya başlıyor. Yani Profesör Faruk'u yine büyük bir yıkım bekliyor olacak. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde dizide sürpriz vedalar yaşanmaya başlayacak. Son olarak dizinin reytinglerine baktığımızda 2 haftalık bir aradan sonra yeniden ekranlara dönen Eşref Rüya'nın dönüşü birincilikli oldu. Reytinglerde 3 kategoride de açık ara liderlik koltuğunda oturan dizi hem yüksek reytinglerle hem de sosyal medyadaki etkileşimiyle adeta fenomen dizi haline geldi. Peki siz dizideki senaryoları nasıl buluyorsunuz? Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Yeni videoları kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.